Tekrar selamlar arkadaşlar. Ee, Bu arada biraz gürültülü burası. Ee, Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Şimdi birazcık 2 dakika bir goy goy yapalım. Şimdi abi gateway yaptın ama gateway'in buradaki amacı ne? Zaten login'i alıyorsun. Bu datayı aldığın gibi gönderiyorsun. Tabii ki de bu değil. Gateway'in amacı şu. Önce e, yani tek bir yere toplamak bütün istekleri, dağıtmak mikroservislere. Aynı zamanda burada ben şimdi buraya yorum satırı olarak vereceğim. İleride bunları yapacağız. Unutmazsak eğer. Buradaki amaç şu. Mesela buraya rate limiter koyabilirsin. Bakın zaten kendi de çıkıyor. Ee, İşte bu IP 1 dakikada şu kadardan fazla istek atamaz. Gibi gibi. İşte e, caching koyabilirsin. Ondan sonra authentication middleware'i zaten koyacağız. Birazdan koyacağız. Bu videoda koymayı düşünüyorum. Sonrasında e, en önemlisi mesela HTML, XSS açıkları için sanitizasyon yapabilirsin gelen dataya. Slash'lar, mılaşlar, ters slash'lar, olsu busu varsa beni koru diye. Authentication da kendi yazsın. Bunları zaten yaptık buralara hiç. Loglama koyabilirsin. Loglama ben düşünmüyorum ama istersen koyabilirsin. Loglama da güzel bir şey. Sonrasında e, form özelliklerini mesela login için bir middleware koyabilirsin diyebilirsin ki şifre şöyle şöyle olmalı. Olmazsa sıkıntı. Bunlar tabii bu arada middleware'ların içine yazarız ki bunlar daha temiz olur. Şimdi şöyle de bir şey var. Ben burada mesela e, burası root. Mesela burada bir middleware'i böyle kullandım ya hani. Şahsen bunların aslında burada olması lazım. Şuraya koydum diyelim. Ya da hatta şöyle koyayım. Şimdi bunları buraya koydum ya abi. Bu bütün uygulamaya gelen her istek için geçerli. Kullanılır. Aynı bunun gibi. Önce bu süzgeçten geçer bu middleware'dan. Ama yok kardeşim ben sadece login için yazmak istiyorum dersen şu araya bir tane daha virgül koyarsın. Sana bir handler sorar. Aslında middleware gibi düşün. Buraya yazabilirsin onu. Mesela login için login validation, validatörler vardır mesela. Validatörler vardır. İşte isim şu karakterler olacak. Şifrede şu kadar karakter olacak gibi gibi. Veya işte e-mail register kısmında mesela e-mail şey yapabilirsin. Dersin ki işte trimle kenardan köşeden kırp. Ben mesela atıyorum Yahoo'yu sevmiyorum dersin. Yahoo'dan kimse gelmesin bana dersin. Gibi şeyler yapabilirsin. Bunları e, zamanla ihtiyaç oldukça yapacağız. Şimdi ben bir şey fark ettim eski videoları seyrederken. Şimdi otorizasyon servisimizde şurada SRC içinde pardon out root içinde şurada refresh token kısmında bir şey yapmıştık biz. New refresh token oluşturmuştuk. Ama e, body'den gelen refresh token'ı geri dönmüşüz. Burada yanlış yapmışız. Buraya şunu eklemeyi unutmayın. New refresh token diye. Kaydettim. 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 Şimdi şimdi bizim out içerisinde neler yaptık abi? Bir sürü metotlar oluşturduk değil mi burada? Bunları alıyorum. Şimdi biz burada bunu kapattım. Bunu kapattım. Gateway'in içine geldim. Buradaki out'u açtım. Login yapmışız. Users'ı yapmışız. Denemek için yaptık yani. Onun için buraya geliyorum. Register'ımız var. Abisi. Not alıyorum buraya. Ki bunların hepsini yapalım. Hatta şöyle ben bunları yapmışız. Ben buraya yorum satır olarak not aldım. Şimdi mesela login nasılsa kardeşim register'ı da aynı mantıkla yapalım. Bunu sağ olsun işte yapay zeka böyle kullanılıyor. Ha tabii sen burada artık buraya gireceksin. Try. Bunun öncesinde geleceksin. Diyeceksin ki şu şöyle mi? Bu böyle mi? Bu doğru mu? Sanitizasyonu yaptın mı? Yoksa burada gateway'in bir anlamı yok. Gateway'in şu anlamı var. Her zaman şu anlamı var. Senin 5 tane mikroservisin var. Hepsinin IP'leri farklı. Osu farklı. Busu farklı. Katmanları farklı.
Ama burada gateway'de hepsini bir IP'ye topluyorsun ki frontend'in hiçbir zaman şaşırmıyor. Hep aynı yerden çekiyor. Tabii dediğim gibi rate limitleri onları bunları unutmayalım. Bu get değil. Aynı mantık. Refresh token'da post. Bunlar tabii denedikçe yapacağız. Body'si var. Bu da post. Forgot password. Aynı şekilde verify forgot password. Aynı şekilde get bu. Çok güzel. Çok güzel. Mesela buradaki ID'yi, bu get'teki şeyi temizlersin. Burada bir update işlemimiz var. Bunları denedikçe göreceğiz. Router delete değil tabii ki de bu. Router nokta put diyorum. Hı hı, hı hı. Şimdi abi bunları niye böyle yaptın? Hepsi için böyle yapacağız tabii ki de. Bu aslında bizim arada bir aracımız, bir messenger'ımız, bir görevlimiz. Şimdi buraya gelin. Bir tane out middleware ekleyelim. Artık bizim, sizin merak ettiğiniz abi JVT vardı. Şifreliyoruz ama out serviste bunu kontrol etmedik. Out serviste etmeyeceğiz. Bunu JVT'nin doğruluğunu burada edeceğiz. Ona göre out servisten verification alacağız. Mantık o. Gelin bir tane middleware yazalım. Onun için burada şu out'un klasörünü kapatıyorum kafa karışmasın. Burada middleware altına, gateway'in altında buraya out middleware nokta ts diyor. Buraya kendi kalbim kadar temiz bir sayfa açtım. Şimdi buraya bir tane interface yazalım küçük. Ondan sonra middleware'imizi yazalım. Şimdi diyorum ki export interface out request al işte. User soru işareti any diyorum burada. Hatta şu out request'te de extend request. Nedenini birazdan öğreneceksiniz. Şimdi abi burada şu request yok mu? Bu request'i önce Express'ten çağıralım. Orayı genişlettik. Oradan miras aldık. Şimdi export function diyelim. Out middleware. Şöyle bir dursun şimdilik pardon. Şimdi burada out request dedim. Request'imiz bu. Hani normalde request'ten çekiyorduk. Biraz daha genişlettik bu olayı. Response olsun. Express'in response'si. Next'te next function. Şimdi abi girelim. Güzel güzel yazalım. Şöyle aldım. Şimdi bir tane benim header'a ihtiyacım var. Const out header al. Bu ne abi? Frontend tarafında bir istek attığın zaman veya backend'den backend'e fark etmez. Axios'la, Fetch'le ya da e, PHP ile hiç fark etmez. Attığın zaman bir tane header veriyorsun. Header'ın içinde bir token veriyorsun. Bize bu authorization, yani o header'ın içinde authorization altında bir token veriyorsun. JWT token. Maksadımız o. Şimdi eğer ki out header yoksa 401 dön. Unauthorize et. Yani böyle bir şey yok kardeşim. Sen yasaklısın, giremezsin buraya demek. Ondan sonra bak aynı şekilde eğer ki varsa bu out header
Boşlukla kesiyor. Neden? Çünkü önce bearer'ı yazıyoruz. Boşluk token'ı yazıyorduk. Bearer ve boşluğu kesiyor ve ikinci kısmı alıyor, token kısmını. Token yoksa yine aynı şekilde bunu dön dedik bu arkadaşa. Şimdi JWT'yi kullanacağız. Şimdi try catch yapalım önce. Şu şeyi kullandım ben. Evet, bu zaten catch de aynı şekilde yapsın. Şimdi burada bir tane payload alacağız. Decoded dediği payload. Ama biz bu tabii ki de bu paketten değil. Buraya geldim ben. cdgty yazdım. npm i json web token. Yüklesin abi. Yükledi. Şimdi buraya geliyorum. Const payload diyorum ben adına gene. Eşittir. jvt. Evet, yükledi sağ olsun. Nokta verify. Ee, Şöyle yapalım. Baştan yazalım bunu. Burada bizden ne istiyor? Bir tane token istiyor. O da token'ımız zaten. Şurada as string yazmana gerek yok. Hatta buraya ünlem koyuyorum. Peki burada doğru mu? Environment. JWT secret. Doğru. JWT secret. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor? Bu gelen token'ı, JWT token'ı buradaki JWT secret ile karşılaştırıyor. Yani öyle şifreliyor ya, o onun işi. Ona artık karışmayız nasıl yapıyorsa. Eğer ki yanlışsa zaten hata veriyor. Direkt 401 çektiriyor bize. Ama doğruysa geliyor bu JWT'yi parçalıyor ve normal bir nesneye çeviriyor. User'a. Ondan sonra ben de diyorum ki rec user. Rec user neydi bizim? Şuradaki bu bizim rec'imiz auth request'ti. Onun içinde bir tane user vardı. Ben bunu niye yaptım? İleride diğer root'larda user kullanmamız gerekebilir. Kullanırız diye yaptım. Çok güzel. Devam edelim. Sonrasında diyorum ki kardeşim next. Bu ne demek? Artık bu işleri yaptım. Geç. Şimdi burada ne yaptık? Next'i buralara yazdık ama catch'lere yazmadık. Tamam mı? Bunları da yazmamız lazım. Toparlayalım şimdi burayı. Şuraya hatta böyle siliyorum. Diyorum ki ben next. Bir tane nesne açıyorum. Status veriyorum. Zaten çıkıyor. Şuna vermeme gerek yok şunu. Zaten unauthorize diye gelecek. Sonra şu return yerine. Neden yapıyorum bu next'leri? Hani error handler'da şey yaptık ya, errors, data errors kısmına sarmalısın diye. Maksadımız o. Maksat o. Derli toplu olsun. JSON Web Token gene bir şeyler istiyor sanırım. Niye? Declaration bulunamadı diyor falan filan diyor. Any type falan filan dedim. Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi bak burada geldi şimdi. Install types dedik. Yükledi onu. Çok güzel. Buraya kadar bir şey yok. Ya şunu şöyle import etti mi ben kızıyorum. O default'lara göre oluyor. İçindeki export function, export default. Çok isteyen olursa yorumda belirsin. Ara bir ders yapar, oraya da koyarız onları. Şimdi benim bu middleware'ı aplikasyonumun içine almam lazım. Şimdi ben burada eğer ki dersem buna app.use dersem, buraya da out middleware dersem eğer, şöyle bir sorun var. Ben register'da olabilirim, login de olabilirim, şifremi de unutmuş olabilirim. O zaman hiçbir şekilde beni sokmaz buraya. Hani şey gibi bazı dernekler, lokaller var işte. Doğa fotoğraflarını çekmeyi seven Emekli Memurlar Derneği. Üye olmayan giremez diyor. Belki ben üye olmaya gireceğim. Hayır, giremez. Şimdi ben böyle yaparsam eğer bunu da yapmam. O yüzden benim her bir router'ın içine girip bunu yapmam lazım. Benim burada bir tane router'ım var. O da ne? Authorization router'larım. Giriyorum abi bunun içine. Şimdi şuraya koyuyorum. Router nokta use diyorum. Auth middleware kullan diyorum. Ama bunun öncesinde middleware kullanmak istemediğim, otorizasyon kullanmak istemediğim mesela register, verify, bu ikisi mesela üyeliksiz gereken şeyler. Yeni üyelik alacak. Sonrasında forgot password, verify forgot password. Reset'te olmayacak. Reset zaten şifresi olan adam için. Bunun üstüne alıyorum. Ondan sonra ve login. Login'i de aldım mı?
Kardeşim tamamlanmış oluyor. Şimdi bunu bir deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Öncesinde bir tane terminal açıyorum. YouTube salonunda cd out diyorum. npm run dev diyorum. Otorizasyon servisimiz çalışsın. Sonra gateway için geliyorum. npm run dev diyorum. Her şeyi kaydettik mi? Index'te kaydetmedik. Kaydettik şimdi. Bunu da çalıştırıyorum şimdi kardeşim. Şimdi deneyelim. Mesela Postman'im nerede benim? Açtım Postman'i. 4000 demiş. Out users demiş. Bak, 401'i verdi. Bunu e, login tarafında kullan. De ki kardeşim login'e git. Sen bir daha frontend tarafında kullan. Login'e git de. Login için diyorum. Out login diyorum ya mesela. Burada body'm de var benim. Şifremi inşallah öğreneceğim bir ara. Ya da forgot yaparız. Bak invalid credentials diyor. Kabul ediyor benim şeyimi. Şifrelerimi. Ama geliyorum buradan. Out servise. Şu login'i out middleware'ın altına aldım bak. Kaydet diyorum. Send dedim. Bak yetki yok diyor. O yüzden yaptığımız şekilde olacak. Başka bir router yazarsak da o middleware'i kullanmamız gerekiyor. Tamam şimdi bence burada bırakalım. Artık bundan sonrası için mobile geçelim. Büyük bir adım. Hazırlanın. Niyetlenin. Alın çayınızı, kahvenizi, içkinizi. Güzel, profesyonel bir uygulama çıkartalım. Kolay gelsin şimdiden.